Bugün sizlere göstereceğim yöntemle YouTube'da çok hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabileceksiniz. Aslında sizlere çok farklı veya benim keşfettiğim bir yöntemi anlatmayacağım. Uzun yıllardır birçok YouTube kanalı bu şekilde içerik üreterek gerçekten çok devasa rakamlar kazandılar ve hala da bu yöntemi kullanarak YouTube'da yüksek kazançlara ulaşabilmeniz mümkün. Videoya geçmeden önce bu tarzda YouTube'dan para kazanma videolarının devamı için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, yapacağımız iş aslında çok basit. Şu anda YouTube'da en hızlı şekilde nasıl izlenebilirsiniz? Tabii ki haber videolarıyla. Çünkü anlık bir olay olduğu zaman o olayla ilgili anahtar kelimeleri insanlar YouTube'da aratıyorlar. Ve siz hızlı davranıp ilk videoyu yapabilirseniz insanlar arattığı zaman direkt sizin videonuz onların karşısına çıkacak ve sizin videonuza tıklayacaklar. Bu işin bence tek bir zor yanı var. O da çok hızlı olabilmek ve tabii ki haberleri sıkı takip edebilmek. Şimdi bu içeriği nasıl yapabilirsiniz? Hangi araçları kullanabilirsiniz? Bunlar hakkında size biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ekran kaydımıza geçtik. Arkadaşlar, şu anda karşımda bu işi yaparken mutlaka yararlanmamız gereken bir site var. Bu site nedir arkadaşlar? trends.google.com. Bu adrese gittiğiniz zaman şu anda en çok ne konuşuluyor? En çok hangi haberler tıklanıyor? Kategorilere göre en çok trend olan olaylar neler? Bunları görebiliyorsunuz. Yani siz bu işi yapacaksanız gidip de haber sitelerinde sürekli F5'e basıp sayfayı yenileyip yeni haberler gelmesini beklemeyin. Onun yerine en çok tıklanan haberler hangileri ya da en yeni haberlere bakıp izlenme potansiyeli olanları ayırıp bunların videolarını yapabilirsiniz. Açıkçası çok detaylı ve çok fazla içerik yapabileceğiniz bir kategori. Şimdi biraz daha detaylı olarak size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bu arada A'dan Z'ye YouTube'dan para kazanma eğitim setimizde büyük bir indirim yaptık ve belli bir süre bu indirim geçerli olacak. Ayrıca YT25 kodunu kullanarak sizlere özel oluşturduğumuz %25 indirimden faydalanabilirsiniz. İncelemek için açıklama kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Arkadaşlar, şimdi bu siteye geçtikten sonra hemen yukarıdan keşfete basıyoruz. Keşfete bastığımız zaman burada son 12 ay içerisinde Google Türkiye'de en çok neler aratılmış, neler konuşulmuş bunları görebiliyoruz. Tabii son 12 ay bizim için mantıklı değil. Çünkü biz güncel haberler yapacağız. Güncel olarak insanlar neleri aratıyor, bunlara bakacağız. Buradan biraz daha daraltıyorum arkadaşlar ve son 30 gün diyorum. Son 30 gün içerisinde Türkiye'de en çok neler aratılmış, en çok neler çıkış yapmış bunları görebiliyoruz. Şöyle birazcık aşağıya doğru iniyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, sağ tarafa bakacak olursanız en çok hangi anahtar kelimeler aratılmış, kimler daha çok trend olmuş bunları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela ikinci sırada Alper Gezer Avcı var. Bununla alakalı videolar yapanlar da gerçekten çok büyük izlenmeler aldı. Onun dışında yine farklı konular, farklı isimler var. Buradan ilerletebilirsiniz. Daha farklı isimlere bakabilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani son 30 gün içerisinde Google Türkiye'de en çok bu konular aratılmış. Tabi burayı sadece size fikir olsun diye gösteriyorum. Bizim asıl konumuz şurası arkadaşlar. Bakın, sağ tarafta trend olanlar yazıyor. Buraya basıyorum. Trend olanlara bastığımız zaman bizim asıl içeriklerimizi alacağımız, asıl trendleri görebileceğimiz, güncel trendleri görebileceğimiz kısım karşımıza geliyor. Zaten burayı açar açmaz karşımıza video fikirleri geliyor arkadaşlar. Yani burada birçok kendi yaratıcılığınızı da kullanarak niş oluşturabilirsiniz. Şu anda burada güncel olarak Türkiye'de en çok hangi konular tıklanıyor, aratılıyor bunları görebiliyoruz. Aynı zamanda siz Türkçe yapmak istemeyebilirsiniz. Yani farklı bir ülkeyle alakalı da farklı dillerde haber de yapabilirsiniz. Bunun için de tabii ki yapmanız gereken buradaki Türkiye'ye basıp yapmak istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Mesela Amerika'ya bastığım zaman Amerika'daki trendler karşımıza geliyor. Anlatacağım konu zaten genel olarak aynı. Sadece ülkeyi ben Türkiye olarak göstereceğim size. Hemen şu sağ tarafta arkadaşlar gerçek zamanlı arama trendleri var. Buna bir kez basıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tüm kategoriler seçili. Tüm kategorilerde, yani genel olarak gerçek zamanlı olarak hangileri çok aratılıyor, hangileri çok tıklanıyor görebiliyoruz. Şimdi yani benim size tavsiyem, tüm kategorilerle alakalı güncel haberleri paylaştığınız bir kanal bence yapmayın. Yani bunda yükselmeniz biraz daha zor olabilir. Kitle toplamanız zor olabilir. O yüzden benim size tavsiyem, yani ben de bu içeriği birkaç kere yaptım, para da kazandım. O yüzden biraz tecrübeliyim. Size tavsiyem arkadaşlar,
bir kategori belirleyin. Yani neyin haberlerini yapmak istiyorsunuz? Şimdi çok fazla kategori var. Sağlık, spor, finans, eğlence, magazin, birçok konu hakkında güncel haberleri paylaştığınız bir kanal yapabilirsiniz. Kategorinizi belirledikten sonra ben eğlence olarak düşündüm. Yani magazin haberleri Türkiye'de ve dünyada her zaman izleniyor arkadaşlar. Ben 2022 yılında, yanlış hatırlamıyorsam 2021 de olabilir, para kazanması açık bir kanalım vardı ve değerlendirmek amacıyla İngilizce magazin haberleri yapıyordum. Daha 2021 yılında bile 50 TL'ye yakın 1000 izlenme başına kazancı vardı. Gerçekten çok iyiydi ve izlenme de alıyordu. Yani abonem çok düşüktü. 1000 izlenme, 2000 izlenme bile alıyordum yani. Tabii İngilizce olduğu için 1000 izlenseniz bile, 2000 izlenseniz bile yüksek paralar kazanabiliyordunuz. Şimdi peki siz kategorinize göre haberleri nasıl bulacaksınız? Hemen onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada tüm kategoriler diyor. Buna bir kez basıyoruz ve hemen aşağıya doğru indik. Bu kadarmış zaten. Çok fazla bir kategori burada gözükmüyor. Biz eğlenceyi seçiyoruz. Yani magazin haberi yapacağınızı varsayarak burada ilerlemek istiyorum. Eğlenceye bastığımız zaman arkadaşlar bizim karşımıza genel olarak magazinle alakalı şu anda trend olan olaylar çıkıyor. Tabi buradaki konulardan yararlanın ama çok daha fazla içerik bulabilmek için tabii ki bence magazin haberleri paylaşan sitelere girin. En güncel haberler hangileri, onlara bakın. İzlenme potansiyeli olanları da video haline dönüştürüp YouTube'a yükleyin. Burada gördüğünüz gibi şu an son 24 saat içerisinde en çok trend olmuş konular var arkadaşlar eğlence kategorisinde. Burada daha fazla sonuç yükleye bastığınız zaman karşımıza daha fazla trend içerik çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunların tabi hepsi izlenecek içerikler değil arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Yani burada görmüş olduğunuz her içerik, her konu izlenmez. Burada sizin yapmanız gereken şey hangisi izlenebilir veya hangisini çok dikkat çekici bir hale getirebilirim, buna bakmanız olacaktır. Mesela burada Survivor'la alakalı bir konu var arkadaşlar. Son 24 saat içerisinde bayağı bir trend olmuş. Örneğin bu bile sizin aklınıza güzel bir konu getirebilir ve siz bu konuyu yaparak YouTube'da güzel paralar kazanabilirsiniz. Çünkü şu anda Survivor çok konuşulduğu için ve insanlar sürekli Survivor'daki yarışmacılarla alakalı aratmalar yaptığından dolayı sizin videolarınız onların karşısına çıkabilir. Evet, şimdi bu anlatmış olduğum yöntemle yüksek izlenmeler alan birkaç tane kanala bakacağız ve yine size birkaç tane tavsiye vereceğim. Arkadaşlar Altın Magazin diye bir kanal var, karşıma çıktı bir anda. Tabi bu kanalın içeriklerine biraz baktığım zaman çok fazla clickbait içerdiğini gördüm ama izlenmelerini görüyorsunuz. Yani gerçekten bayağı yüksek izlenmeler elde etmiş. Ama benim size tavsiyem clickbait yapmayın arkadaşlar. Yani dozunda clickbait yapabilirsiniz. Çok fazla izleyiciyi kandıracak veya izleyiciyi yanıltacak içerikler yapmayın. YouTube zaten bunu sevmiyor. Yani bir sabah uyanmışsınız, bir bakmışsınız kanalınızın para kazanması kapanmış. Böyle bir şeyle karşılaşmamak için asla abartı clickbait içerikler yapmayın. Yani hem thumbnail'de, yani küçük resimde, hem de başlıkta video içerisinde olmayan veya gerçekte olmayan bir şeyi yazmayın arkadaşlar. Bu pek de etik bir şey değildir. Ama benim size tam olarak anlatmak istediğim içerik tarzı bu arkadaşlar. Yani bakın sık sık video atıyor zaten kendisi de. Mesela 22 saat önce yüklemiş olduğu bir video 290.000 olmuş. Bir gün önce yüklemiş olduğu bir video 320.000 olmuş. Şimdi burada ne tarz içerikler yapılıyor? Aslında tam olarak güncel haberlerden bahsetmiyor. Benim tahminimce bu kanalın sahibi ilk olarak güncel magazin haberlerinden yapmış ama daha sonrasında bazı konularda çok fazla izlenme aldığını fark edip sadece o konulara yönlenmiş. Burada da gördüğünüz gibi genellikle işte Müge Anlı ile alakalı içerikler paylaşıyor. Müge Anlı'daki gelişmelerle alakalı veya işte dizi oyuncularıyla alakalı benim gördüğüm kadarıyla içerikler paylaşıyor. Ama emin olun bu kadar fazla clickbait yapmasanız da izlenme alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben yaptığım için biliyorum. Tabi yine başlığı ve küçük resmi dikkat çekici hale getirmeniz gerekiyor. Bu şart. Yani bunu illaki yapmanız gerekiyor ama gerçekte olmayan bir şeyi asla başlığa veya küçük resme yazmayın arkadaşlar. Sadece biraz daha ilgi çekici hale getirin. Zaten insanlar illaki bu videoya tıklayacaktır. Daha sonra şöyle bir kanal buldum arkadaşlar. Yine önceki kanala benziyor. Bu önceki kanal kadar clickbait yapan biri değil sanırım. Biraz daha gerçekçi içerikler paylaşıyor. İzlenmesi de fena değil. Yani bazı içerikleri iyi izleniyor, bazı içerikleri kötü izleniyor ama
Yine aylığa vurduğunuz zaman tahminimce aylık 1 milyona yakın bir izlenmesi vardır. Gördüğünüz gibi güncel olarak çok konuşulan konular hakkında videolar hazırlıyor bu da. Dediğim gibi çok geniş bir konu arkadaşlar. Yani siz mesela magazin değil de sporla alakalı haberleri paylaşabilirsiniz. Veya sporla alakalı değil, arabalarla alakalı, araba dünyasındaki gelişmelerle alakalı haberleri paylaşabilirsiniz. Bu daha niş bir konu olabilir. Şimdi bu içeriği yaparken dikkat etmeniz gereken kısım nedir? Bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar tamam. Yani içerikleri buradan buldunuz, metnini yazdınız vesaire. En önemli kısım şu: seslendirme. Arkadaşlar seslendirmeyi benim tavsiyem kendi sesinizi veya işte bir yakınınızın sesini kullanarak yapın. Yani benim şahsi fikrim, yapay zeka ile seslendirilmiş bir içeriği kanalınıza yüklemeyin. Yani bizim başımıza çok geldiği için anlatmak istiyorum. Bir sabah kalktığınızda para kazanmanız kapanmış olabilir. Burada yapmanız gereken şey 2 dakikalık, 3 dakikalık güncel haberlerle alakalı videolar oluşturacaksınız. Seslendirmeyi kendiniz yapın. Zaten 2-3 dakikalık bir videonun seslendirmesini en fazla 5 dakikada, 10 dakikada tekrarlasanız yaparsınız. Daha sonrasında da olayla ilgili videolar, fotoğraflar, bunları derleyeceksiniz ve montaj programında işte arka arkaya koyacaksınız. Sol üst kısma kanalınızın logosunu koyabilirsiniz. CapCut kullanarak altyazı ekleyebilirsiniz. Yani bunları neden anlatıyorum? Videoya özgünlük katın arkadaşlar. Videonuz çok basit olmasın. Yani YouTube böyle çok basit videoları da sevmiyor. Birazcık özgünlük katın. Yani kendi yorumlarınızı katın videoya. Bu şekilde para kazanmam açılır mı açılmaz mı diye aklınızda bir soru da kalmaz. Ve gönül rahatlığıyla içeriklerinizi yüklersiniz. Bir videonuz bir patlar gider. 1000 aboneyi 4000 saati tamamlarsınız ve işte bu kadar para kazanmaya başlarsınız. Yani Türkçe yapmak zorunda da değilsiniz. İngilizce de yapabilirsiniz. İngilizce yapacaksanız da size tavsiyem bence İngilizce magazin haberlerine yoğunlaşın. Çünkü gerçekten izleniyor ve Amerikalı ünlülerle alakalı yaptığınız zaman kitlenizin %40'ı %50'si Amerika'dan geliyor. Bu da ne demek? Ortalama 1000 izlenme başına 5 dolar 6 dolar para kazanmak demek. Bu anlatmış olduklarımı bence kesinlikle deneyin arkadaşlar. Yani bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum. Para kazanmak istiyorsanız YouTube'dan hızlı bir şekilde bu yöntemle kazanabilirsiniz. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.